Herkese Yenice Yamaç köyünden selamlar arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mis gibi köyümden, evimden bir selam vereyim dedim. Yeni bir video başlatayım dedim. Havası, toprağı, her şeyi sizi erkenden kaldırıyor. Vallahi hepimiz erkenden kalktık. Babam bahçe yapıyor. Biz şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Bir önceki videoda izlediniz. Babamlar erkenden dedem, babam, amcam fasulyelerin çalılarını ayarlıyorlar. Babam toprağı belliyor, amcam çalıları ayarladı. Onlar 2 saattir oradalar. Kahvelerimizi içtik. Ondan sonra oturduk, sohbetimizi yaptık. Şöyle göstereyim. Dedem de orada onların yanında. Şimdi hep beraber de kahvaltı yapacağız inşallah. Bitirmişler zaten, bana dediler hani sen ayarla. Bakın mis gibi sabah sabah hemen gezen tavuk yumurtası. Babamın dayısının hanımı burada oturuyor. Tavukları var, horozları var ve annem yumurtayı ondan alıyor hep böyle. Geçen de böyle bir kova almıştı. Yumurta yapmayacağız ama şimdi. Şimdi kahvaltımızda ne var biliyor musunuz? Yenicelilerin meşhur yemeği etli hamur köftesi var. Bu o kadar lezzetli oluyor ki bunu benim hani anlatmam değil, sizin sadece yemeniz lazım anlamanız için. Çok karışık gelebilir ama etli harika bir hamur atması diyorlar. Hamur köftesi, hamur atması çok lezzetli oluyor. Hamurunda pırasa var, maydanoz var, soğan var. Bulgur da var değil mi anne? Bulgur var. Buğday unundan böyle bir hamur yoğuruyorsun. Suyumuzda da baharatlı, salçalı su, kavrulmuş et var dibinde. Yani çok lezzetli oluyor. Biz bunu kahvaltıda, öğlen, akşam saati fark etmiyor yememiz için. Bu kalabalık da yendiği için. Biz de şu anda Aynen. kalabalıkız. Yani kahvaltıda bile yiyorlar, öyle söyleyeyim. Burada da babam bahçeye gitmeden biberimizi kızarttı. Yani diyorum ya 6.30'dan beri ayakta erkenden. Bunun suyunu hazırlamış. Hamuru da burada. Bulgurları görüyorsunuz zaten. Yeşil soğanlı, biberli. Normalde maydanoz falan da oluyor yani. İstediğini kat buna. Bunun hamuruna her şey yakışıyor. Şöyle bir karıştırayım. Şöyle Yenice yemeklerinden. Bakın etli. Daha pişecek tabi. Hamur atma yemeği. Karabiberli o kadar güzel oluyor ki. Ama anne karabiberini bulamadım ben senin. Yok. Getirme ana tüh. Ne, Dün çünkü çorba yaparken bilmiyorum. dün çorba yaparken aradım. Nebi yengemi arayayım da getirsin orada varsa. Bu karabiberli güzel oluyor. Aynen. Şimdi ben de burada kahvaltıları hazırlayacağım. Benim bu tabakları getirdim ya. Annem bayıldı bunlara. Ben çok seviyorum bunları. Tam burada kullanılacak tabaklar. Çaycıda bir demlik çayımız var. Çaydanlığa da koyduk yetmiyor diye. Burada zeytinimiz var. Hepsini koyalım bakalım. Kahvaltılıklar hazır. Masaları hazırladık. 2 masa hazırladık hatta. Ve hamur köftemiz de bakın kısıkta pişiyor. Oy oy, karabiberli harika olacak. Kaynamadı daha. Kaynadı mı? Orada kaynat da bir de burada kaynat. He, Öyle tamam. demliyorum çocuğum. İkinci çayı demliyor Ayten Hanımlar. 2 masa yaptık arkadaşlarım. Şöyle kahvaltılardan hamur köftesi olduğu için çok fazla bir şey, mesela patatestir, yumurtadır falan yapmadık. Zaten herkes bununla doyuyor dediğim gibi. Hani biz bunu sevdiğimiz için bununla doyuyoruz. Çayımız var 2 demlik. Buraya hemen ilk sıcaklığı gitsin diye aldık. Yemeğimiz hazır. Bakın şöyle göstereyim. Tabaklara koyacağım ki o kaynarlığı gitsin yani. Of of. Burada da yine bir masamız var. Böyle karışık. Çünkü dediğim gibi anca sığarız 2 masaya. Ekmekleri getireceğiz. Biber kızartması gelecek. Şöyle biber kızartmalarını da böldük. Babam şöyle küçük küçük yeşil soğan doğramış. Hamur köftesi çıkartmış bahçeden, doğramış diyorum. Yıkadım ben de onları güzel. Yavru yeşil soğanlar. Bunlar çok seviyorlar kahvaltıda. Fark etmiyor yani sabah akşam. Şimdi tabaklara da yemeği koyalım. Gelsin hepsi. Üstünü başını değiştirmeye gitti amcamlar falan.
Evet, dedem de üstünü başını değiştirmiş mi? Yok, o bir şey yapmadı gerçi. Çalıları şey yaptı. Bu bahçeye girmedi değil mi baba? Yok yok, söyleyemedim. Aynen. Geliyor. Mahir Beyler geliyor. Bunlar hep birer anı baba, bak. Benim videolarda herkesi bulabilirsin. Aynen aynen. Baksana. Şimdi bu görüntüleri nerede istesen bulamazsın. Bak yine eline bir şey almış geliyor. Hoş geldin. Ya ekmek götürüyor ya gözleme. Bak bay bayını da yaptı, gördün mü? Yapalım. O kameralara alıştı zaten. Çok Şöyle iki masayız arkadaşlarım. Hamur efendim dedi. Bitti mi? Tamam. Niye? Şöyle yemek yiyoruz bakalım. Kahvaltı faslımız bitti. Bulaşıkları makineye dizdim. Şöyle çayı ısıttım. Bir bardak daha çay aldım. Yağmur geldi. Balkonun kapısını kapattık biraz. İçerisi bayağı serinledi çünkü. Sandalyeleri de kenara çektik ıslanmasın diye. Böyle yağmurlu bir yenice arkadaşlarım. Çayımızı içelim bakalım. Dumanı üstünde vallahi. Şurada var ya, bu kaçıncı bardak anlamıyorsun. Ne içtiğini de anlamıyorsun. O kadar şey yani keyifli gidiyor ki. Birer bardak daha çay içtik. Hemen mutfağı hallettim yine. Mutfak var ya bir aktif ki anlatamam size mutfaktaki aktifliği. Yani sürekli bir hareketlilik var. Bu arada şunlar takıldı bakın. Çok şükür arkaya su gitmiyor. Şeyleri de fayansları da bayramdan sonra dediler ya usta hafta içi gelecekmiş. Halıları sirkeledim, kaldırdım buradaki yollukları. Hemen şuradan sirkeliği. Köyünde bu rahatlığı var. Hiç apartman gibi değil. Kilimleri, yollukları sirkele. Oh mis. Valla. Neyse şimdi buralar süpürülüp villada olacak. Villada suyu yapacağım. Önce terası da süpüreyim. Oradan doğru buraya geleyim arkadaşlarım. Amcamlar Cuma'ya gittiler namaza. Annemle yengem şimdi Kur'an varmış. Kur'an'a gidiyorlar. Ben de evleri temizliyorum. Kuzenim gelecek. Naciye dedim gel kahve içelim. Halamın kızı, rahmetli Hanife halamın kızı tam şu karşıda oturuyor. Ağacın arkasında o tarafta. 5 sene oldu tabii halamı kaybedeli de kızlarını artık videolardan belki hatırlarsınız. Dedim Naciye gel çabuk kahve içelim. Ben dedim evi süpüreceğim. Şimdi evde bir tek kızlarla ben kaldım. Annemler Kur'an'a gittiler yengemle. Şu masayı buraya aldık camın önüne. Çünkü balkona babam çay seti aldı. Onu da göstereceğim size. Bir balkonu süpüreyim. Çok güzel bir çay seti almış. Biz bayıldık. Çok içime sindi yani orası. O yüzden bunu köşeye koyduk. Mutfakta da kullanabiliriz. Bütün yastıkları kabarttım. Şöyle bir sirkeledim. Komple bir evi süpürelim arkadaşlarım. Ondan sonra biladayla güzel sileyim. Yine tabii gelen giden oluyor illaki. Şöyle 3 tane de sandalye almış babam. Tabureler de var. Onları da kullanıyoruz balkonda. Evi komple süpürdüm. Kuzenlerim geldi şimdi, hala kızlarım. Size dedim balkon turunu çekeyim balkona geçmeden. Şevket Bey'in aldığı çay seti. Vallahi çok güzel bir çay seti almış. Hem de büyük, masası yüksek, böyle yemek falan yemelik yani. Şöyle göstereyim. Öyle alçak sehpalardan değil. Şu üçlü zaten. 2 tane geniş böyle var. Pufları var. Şu değişecek. Şurada hatası var. Yani masa gidip şu yenisi gelecekmiş sanırım. Deforme gelmiş ya da taşırlarken mi olmuş orasını bilmiyorum. Artık şanssızlıklar bırakmıyor yakamızı. Neyse olur ufak tefek şeyler, nazar diyelim. Çok güzel oldu buraya. Normalde diğer masa buraya sığıyor ama yağmurda ıslanmasın diye ben onu salona aldım. Kalabalık olduğumuzda onu da buraya çekiyoruz. Dün burası böyle, o masa full doluydu böyle yani. 2 masa, sandalye, tabure, yani içerler doldu taştı burası. Gerçekten biz kalabalık bir sülaleyiz, kalabalık bir aileyiz. Kaldırmadı yani 2 takım, öyle söyleyeyim size. Yastıkları falan kabarttım, buraları hep süpürdüm. Zaten burası kapalı balkon olacak, söylemiştim, sürgülü, füme rengi cam geliyor buralara. Şimdi önümüzdeki hafta içi hepsi takılacak dedi babam. İnşallah bir aksilik çıkmazsa camları takıldıktan sonra
tertemiz otururlar. Burası da bir oda gibi olur yani. Dediğim gibi masa değişecek. Onu zaten fark ettikleri gibi söylemişler ama muhtemelen taşırken oldu demişler hani. Böyle arkadaşlarım. Anneme dedim ki hatta üstüne dedim cam mı kestirseniz, aralarına böyle silerken bir şeyler şey oluyor. Küpür müpür giriyor hani. Belki üzerine cam kestirilebilir. Çünkü burada yemek yenir yani artık. Böyle rengine falan bayıldım. Çok güzel. Güzel günlerde kullanalım inşallah ağız tadıyla. Terasımız büyük zaten. Şöyle göstereyim. Nereden baksanız salonun yarısı kadar teras var. Yağmur da başladı. Şimdi kuzencanlarımla burada güzel bir Nescafe keyfi yapalım. Büyükler hepsi camiye gittiler. Erkekler cuma namazına gitti. Şu an bir tek kuzenim, halamın kızı, diğer halamın kızı, bir de onların çocukları var. Yani çoluk çocuk buradayız arkadaşlarım. Bugün de böyle. Şimdi toparlandık. Dilek ablama gidiyoruz. Halamın büyük kızı yukarı mahallede oturuyor. Kahveyi biz de içecektik kuzenlerimle. O sırada Dilek ablam aradı. Gelin burada içelim diye oraya gidiyoruz. Çoluk çocuk toplandık. Kalabalığız yani. Ben de yüzüme gözüme acayip çeki düzen verdim. Burada böyle şinazem kaymış olabilir ama yine de iyiyiz yani. Annemler Kur'an'ı bitirmişler. Kur'an'dan geliyor vatandaşlar. Anne Dilek ablama gidiyoruz. Geliyor mu? Anne. O aradı zaten. O aradı zaten o. Şöyle kuzenimin ellerinden kahveler Dilek ablacığım. Kahvelerimizi yaptı. Masada bakın kıvırmalar, her şey var, çikolatalar. Afiyetle yiyoruz bakalım. Biz kuzenimden geldik arkadaşlarım. Orada biraz oturduk. Ondan çıkınca aşağıdaki kuzenimin evine gittik. Kayınvalidesiyle birlikte aşağıda evleri var. Orada da biraz oturduk derken şimdi eve geldik. Çocuklara makarna koyduk. Çocuklar acıktılar. Onlara bir salçalı makarna yapalım. Biz de akşam yemeği için amcam yine mangal yakacak. Şöyle pirinci koydum. Bunu ıslatacağım. Yine bir tencere pilav, mangal, bir de salata yanına. Ayran çırparız. Öyle yaparız. Kettle'a su koydum da kaynasın. Hava açtı. Yağmurluydu ya. Şimdi güneş açtı burada. Kızları doyurduk. Kuzenlerle şimdi yürüyüşe çıktık. Burada böyle Bozgran diye bir yer var. Eskiden orada çok piknik yapardık. Böyle yeşillik alan yine. Oraya doğru bir akşam yürüyüşüne çıktık. Amcam çünkü daha mangalı yakmasına var. Bir 2-3 saat sonra dedi. Bir tur atıp gelelim dedik yani. Halamın kızı Naciye, Dilek ablamın küçüğü. Dilek ablam ben İstanbul'da çekmedim herhalde. Çektim mi ki? Aynen. Özlem'in videosundan bilirler Aynen, ama. Özlem çekiyor. Bende yok da. Bu tarafında da öbür halamın kızı Emine var. Gidiyoruz bakalım. Kızlar annemle balkonda oturuyorlar bizimkiler. Köyümüz şöyle çok güzel arkadaşlarım. Yani yeşilliği, ormanı, temiz havası, her yer yemyeşil. Herkesin bağı, bahçesi, inekleri. Bizim köy yani güzel geldiğin zaman sıkılacağın bir köy değil. Tam çekilecek renkler valla. Mis gibi. Burası işte Bozgran diyorlar. Burada eskiden çok böyle ağaçların altında kalabalık piknik yapardık işte çocukken. O zaman daha kalabalık geliyorduk böyle. Keşke topumu getirseydim. Tam topluk değil mi? Evet. Hava da şansımıza bak açtı. Yağmur yağıyordu ya. Şu an o kadar güzel ki hava. Araba mı geliyor? Yok. Anne al şunu götür. Şimdi yukarıdan doğru indik. Alt yoldan tekrar dolanıp eve doğru çıkacağız. Amcama yardım edeceğiz. Şeyler soslanacak. Mangallıklar. Annemler de yürüyorlar değil mi buralarda? Yürüyüş yapıyorlar. Yengelerle. Her akşam. Oo. Temiz hava yürüsünler. Aynen. Vallahi tam yürüyüşlük. Ne var? İnsan bir kere yeşillik böyle Yetiyor havası. Biz yine çıkıyoruz. Geliyoruz buraya. Kahvaltı vaktinden günaydın arkadaşlarım. En son sizi yürüyüşte bırakmıştım. Ondan sonra hiç telefonu elime almadım. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Bugün sayımız az. Amcamlar falan gittiler. İstanbul'a döndüler. Şöyle azıcık biber kızarttım. Patates kızartıyorum.
Bir de yumurta yaparız. Şöyle patates kızarttım. Bu böyle getireyim. Azıcık da yumurta yapacağım. Bugün kahvaltımız sayımız azaldı vallahi. Kaç gündür. Yani geçen de öyle, bugün de öyle, dün de öyle kalabalıktık. Karnımızı doyurduk. Halamın kızı Naciye de vardı. O şimdi artık evine dönüyor. Gidiyor köyden. Yence'de oturuyor Naciye. Şimdi onu yolculadık. Güzel, hep beraber çay içtik burada. Hava da güzel. Babaannemler kahvaltı yapmıştı da uyuyorlarmış. Aradık onları gelin diye. Biz dedi çok erken yaptık. Uyuyoruz dediler. Amcamlar gittiler. Amcamlar sabah 6'da yola çıktılar. İstanbul'a gittiler. Hala kızım da gidiyor. Hala kızım, görüşürüz. Hadi görüşürüz bakayım. İyi yolculuklar. O yakın gerçi. Yenice merkezde oturuyor Naciye. Buraları toplayalım. Evi süpüreceğim, sileceğim. Sünger nerede ki? Sünger nerede ya? Bir şey bulamıyorum ya. Öyle mi? Ha, buradaki süngeri kapıya getirdi tabii. Allah. Ayakkabıda giydim. Öyle diyor. Duru mu istiyor? Ha, terliklerin duruyor ya büyük tekrar. Orada şeyde, kenarda ayakkabıları. Kapılardan, hiç Duru kapılardan gelmiyor. Vallahi Yok yok. Al dur. iyice şey oldu. Bir sapı bir şey var. Hani fırça var diye nerede? Oraya benim halıyı silkeledim de oraya süreceğim. Mutfağı tertemiz yaptım arkadaşlarım. Valla şu kapaklara kadar sildim kaç gündür, çünkü hep el izimiz. Buralara kadar akmış. Tezgahı falan cifledim. Buralar tertemiz. Halılar sirkeleniyor. Ne yapacağım? Evi süpürüp sileceğim. Yollukları hep buraya attım. Annem yorganları havalandırayım dedi. Buraya bir yorgan atmış. Kızların yorganını. İşi gücü bitirdim arkadaşlar. Annemin evini tertemiz bıraktım valla bayram sonrası. Çünkü büyük bir yoğunluk atlattık. Yani bayram yoğunluğu. Kalabalıktık. Çekemediğim çok şey vardı yani. Böyle elime telefon alamadığım. Evimiz resmen doldu taştı. Çok güzel bir bayram oldu yani. O yüzden her yer karışıktı yine. Hani dolap kapakları olsun. Her yer kırıntı yine. Ortalık her yerde. Hale yola koydum. Şimdiden sonra dayımla annem kalacaklar burada. Babam da izinlerde gelecek. Çalışıyor malum. Her hafta gelir bağ bahçe yapar zaten. Burada işleri var. Hem ustaların da işi var. Bu evde tamamlanmayan şu çevre düzenlemesi falan. Yine burada bir tadilat işleri var yani. Babam gelecek gidecek sık sık arkadaşlarım. Sonra da yıllık izne çıkar diye düşünüyorum. Şimdi dedim ki taze fasulye yapayım. Çorba yapayım. Yeşil mercimek pişireyim. Yemeklerini de yapayım. Anacığımın 2 gün yerler dayımla birlikte. Rıza yolda bizi almaya geliyor. Ben artık evime dönüyorum. Elif'e ayrılan sürenin sonuna geldik. Böyle bitirdik yani günleri. Diyorum ki ailenin büyük kızı olmak, tek çocuk, yani tek kız çocuk, pardon tek çocuk demeyeyim, tek kız çocuk, büyük kız çocuk ve yani ailenin kız çocuğu olmak böyle bir şey herhalde. Artık bundan sonra benim de toparlayacağım üçüncü bir ev daha çıktı diyeyim. Hani böyle geldiğimde
Buralara gelip gittikçe elimi atacağım, toparlayacağım bir evim daha oldu. Baba evim oldu burada. Yani iyi oldu. Anneme çok ben buradayken bir şey yaptırmıyorum. Kahvaltılar, yemekler, çaylar, ortalık toplama, bulaşık hepsi bende. O kendi düzenini kendi yapar ben yokken zaten. Buradayken bana düşüyor arkadaşlarım. Ben seve seve yapıyorum. Anama babama yapmayacağım da kime yapacağım zaten. O yüzden gelip gittikçe buralara el atarım. Şimdi dedim tertemiz tuvaletlere kadar tertemiz bıraktım yani öyle söyleyeyim. Sizler de çok güzel yorumlar yazmışsınız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Yorumlarınızı okuyorum yani bir yandan. Annem şeydeydi, yengemdeydi ya şimdi geliyor. Çok tatlısın sen. Köy havası ona da iyi geldi valla. İyi oldu yani. Bana bu çocuklar için koymuşlar zarfın içine aldım ben. Şeye bakayım yeşil mercimeği haşlamaya koydum. Onu bir süzeyim. Onu yapacağım şimdi. Şöyle çay demledik. Bir demlik Rıza geldi. Dedem de burada. Yeşil mercimek pişti. Hatta içtiler bile bakın. Benim kızlar da seviyor ya. Böyle naneli güzel yeşil mercimeğim. Burada da mis gibi taze fasulye var. Bugünün yemekleri hazır. Biz yemeyiz zaten. Kızlar içtiler de. Biz çay içeriz. Sonra da zaten Zonguldak'a gideceğiz. Böyle bakalım. Dedeme bakın. Şıklığına bakar mısınız? Rıza'nın gözlükleri taktık ona. Rıza'nın yanına geldi. Ha? Dede şık bugün. Çok yakıştı dede. Ceket meket var ya 10 numara oldun valla. Kim der 90 yaşında diye. Kaç yaşındaydın dede sen? Fazla. Maksimum 95 okudum benim. 95 var mısın? Hepsini Kaç doğumlusun ki Ben acaba? sen bırak doğum benim. Geç 6 yaşımda vardım ben. Nüfusa geçtiğimde. Ha, nüfusa geç 6 yaşında yazdırdılar. Yok. Ufak yazdılar. Ha, ufak yazdılar. Ha. Hmm. En küçükleri benim biraderlerim. 6 kardeşi en küçüğü benim. 95 varsın yani. Vardır. Vardı. Maşallah. 1940'ta bak. 1940'ta. Atatürk'ün ödülünü biliyor deden. Bak 1940'ta büyük kıtlık oldu. Büyük kıtlık. He. Sen ocakta el sıran çorla ekmek çoruyla ya. He. El sıran. El sıran üzerine bana ekmek yapardılar. Mısır ekmeği. Dede, Ocakta közde yani. dede Atatürk'ün ödülünü de biliyorsun. Ha, Atatürk ölmüştü de millet ayak durdu hepten. O saat 10'u 5 geçe mi 10 geçe mi? 9'u 5 geçe. 9'u 5 Vay geçe. be. Millet hep ayak durdu. Bir dakika saygı duruşunda duruyorlar. O bizim valla tren sesi geldi ben yere. Biz dovar gidiyoruz tepelerde dovar gidiyordum ben. Hmm. Trenle kuklakan duramadılar yani. Aynen. Neler. Aynen. Eskiye biliyor. Hava bugün güzel bak. 5 yaş küçük yazmış. Yani 5 yaş küçük yazdırmışlar. ben yaptım orayı. Aynen. Bu arada dedem devlet demir yollarından emekli. Kaç sene hizmet ettin demir yollarında? Demir yollarına biz 15 sene muhakkak çalıştım. Evet. 7 senede daimi çalıştım. Muhakkak dediği şey yani. Geçici için. He. Mevsim. 7 Üç ay- senede daimi Ha, çalıştım. Ha, 7 senede daimi çalıştım. Demir yollarından emekli aynen. Demir 22 sene yollarına. yani. Girdi çıktı yapıyorlardı bizi. Şey daha dedi. Hakkari bezemesini. Mevsimlik işçiler. 10 ay çalışıp 2 ay çıkar. 3 Öyle. ay çalış. Çayımızı içtik dedem eve geçiyor şimdi. Biz de birazdan Zonguldak'a geçeceğiz. İyi dede. Bir daha geldiğimizde görüşürüz. Oldu. Artık sık sık Hadi görüşürüz. hayırlı yolculuklar. Sağ ol canım. Hadi gel. Arasıyız ara sıra ya. Yani sen de Evine git diyor. İneklerin eve dönüş saati. Bundan birkaç yıl sonra bunlar hep böyle ana olarak YouTube'da kalacak. YouTube'un bir de bu güzelliği de var. Yani herkes var YouTube videolarında bizim. Böyle dijital günlük yani gerçekten. Baksanıza. Bunları ileride yani isteseniz de bulamazdınız ama biz çekiyoruz ya. Hepsi bize hatıra da kalıyor. Allah yine uzun sağlıklı ömürler versin. 95 yaş ne demek? Vallahi bir devir, bir asır demek. Babaannem de uyuyormuş evde de. Gitmeden uğrarız ona. Bahçelere bakıyor. Saatlerimiz bayağı geç oldu arkadaşlar. Evimdeyim.
Biz geleli bayağı oldu yani 7 miydi? 7'ye mi geliyordu, öyle bir şeydi. Neyse biraz koltukta uzandım. Sonra kalktım, bir şeyler hazırladım. Yemek yedik. Çay içtik. Az önce de dedim temiz pijamalarımı giyerim en azından. 3 gündür köyde zaten. Annemlerin elektrik bağlantısını babaannemlerden aldığımız için daha şofben olayı yok. Artık elektrikli şofben takılacak yani. Kendi bizim elektriğimiz açılınca. O da bayramdan sonraya kalmıştı. Onlar da orada duşu kullanamıyorlardı da ihtiyaç halinde babaanneme hani çıkarız diye şey yapıyorlardı. Neyse geldim hemen, beni biliyorsunuz zaten. Şimdi de videomu editledim, artık ne çektiysem. Bayramı bitirdik, geride bıraktık. Başka artık yarın ne yaparım? Yarın biraz böyle evde işlerim var. Evi falan temizlerim. Video çekmem, zaten bu videoyu izlersiniz. Böyle hafta içi görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.